Başlamak için can atıyorum. Hemen geçelim konumuza. Bugünün programı şudur. Özlemle Cem'i analiz edip bu hatanın en muhteşem çözümünü keşfetmek. İlk önce 30 saniyelik bir özeti. Başka birinin sözlerini sindiremediğimizde ne demek istediklerini anlamayıp farklı bir şey anlıyoruz. Bazen bunun suçlusu da provalama olabilir. Öbür kişi konuşurken biz dinlemek yerine söyleyeceklerimizi yani kendi performansımızı hazırlayıp duruyoruz. Son olarak da dinlemeye odaklı bir sohbet daha çok beyzbol gibi oluyor. Dinleyen kişi mesajı doğru dürüst yakalamakla meşgul olur ama çoğu zaman daha çok masa tenis oynuyormuşuz gibi konuşuyoruz birbirimizle. Topu sürekli ileri geri atmakla meşgul oluruz. Şimdi Özlem'le Cem'i hatırlıyorsunuzdur. Heyecan verici süzgeç sorumuzu kullanmak üzere bu sefer not tutalım. Kontrollü biri olmayı nasıl öğrenecek? Yani durumları değerlendirmeye nasıl öğrenecek? Şimdi Özlem neye odaklandıysa onu söyler şu anda. Cem'in dediklerine mi yoksa kendi söyleyeceklerine mi odaklandı? Yanıtının ana konusu ne olacak? Benim demek istediğim, onun bütün ihtiyaçlarını kendisinden daha iyi kim bilebilir? Bu sohbet gayet normal gelmekle beraber dinleme açısından işlevsizdir. Nasıl şunlara tamamen alakasız olduğunu açığa vurmaya çalışıyorum. Fakat eminim ki bazılarınız buna itiraz etmekte şu an. Monika bana alakalı gibi geliyor diyerekten. Peki alakasız olduğunu kanıtlayayım mı? Cem'in iki farklı ana konusu var. Çocuğun kontrol öğrenmesi ve durumları değerlendirmeyi öğrenmesi. Bunların herhangi birisi Özlem'in yanıtında çıkıyor mu acaba? Hadi bir bulmaya çalışın. Tersine alakalı bir cevabın örneği olarak da tamam da kontrol öğrenmesi için farklı yollar vardı diye söyleyebilirdi. Onun yerine 3 ayrı konudan bahsetmekteler. Birbirinden daha farklı olamazlardı. Sadece bebeğe bağlıyorlar hepsini. Bu tarz diyalog olmayan sohbetlerinde her kişi bir tek kendisiyle etkileşim içinde oluyor. Hayal edin yani. Diyelim ki kocaman bir konuyu seçtik. Evimizi tartışacağız diyelim. Örneğin diyelim ki Özlem bu boya rengini sevemedim ama komşular güzelmiş demiştir. Cem de şöyle yanıtlanıyor. Evet ya, lavabo tıkanmış. Özlem kendi konuyu tekrarlayıp dururken Cem de kendi konusunu tekrarlayıp duruyor. Her kişi ayrı ayrı topları atmakta ama onları yakalayan yok. Peki acaba Cem Özlem'in attığı topunu yakalıyor mu? Dinleyelim. Tamam da ben düzeni nasıl öğreneceğini soruyorum. Nasıl öğrenecek? Biz kural koymaz. Şu yüz ifadesini kaçırmayın ama. Sorun nedir? Diğer kişinin attığımız topunun yakalanıp yakalanmadığından emin olamadığımızda bizi dinlemiyorlarmış gibi hissediyoruz. Dolayısıyla neye ihtiyacımız var? Attığımız topunun yakalandığını gösteren bir ek iletişime ihtiyacımız var. Hemen tanıyacaksınız aslında çünkü sağlıklı iletişimin o kadar temel bir parçası ki profesyonel yayınlarda her zaman uygulanıyor. Bakın şu örneklere. Yani bu işte çok fazla irade istiyor, çok fazla detay istiyor. İşte, Saatli uyuman gerekiyor, saatli yemen gerekiyor. Sunucuların bu davranışı fark ettiniz mi daha önce? Sunucunun konuğun her ana konusundan sonra kısaca bir özet geçirir. Profesyonel röportajlarda bu standarttır. Bu kısa özetinin aracılığıyla sunucu konuğun sözleri hem iletilmiş hem de yakalanmış olduğunu gösterir. Ameliyathane hemşireliği yapıyorum. Aynı zamanda benim bir hayalim pilot olmaktı. Ön lisans programından uçak teknolojisi bölümü okumaktayım. Sınavlara çalışıyorum. Ne güzel, insan ideallerinin, hayallerinin peşinden gitmeli, öyle değil mi? Kesinlikle. Evet, hemşireliği sevdiğini belirttin ama aynı zamanda pilotluktan içinde çaba harcıyorsun bu yoğun tempoda. Helal olsun sana. Vay, o kadar tam ve temiz bir şekilde özetledik ki notlarımız ayna gibi oldular. Monika, biz profesyonel sunucular değiliz. Aile iletişimimizde yardımcı olacağını söyledin. Evet, bu taktiği neden paylaştın? Çünkü bu taktiğin bize yardımcı olacak bir mekanizması var. O da şu ki, özetlediğinde topluluğun yakaladığının kanıtını vermiş oluyorsun. Çünkü diğer kişinin sözlerine odaklanmadıysan, onların dediklerini hayatta özetleyemezdin. Ama bunun
mekanizmasını anlamak önemli değil aslında. Odak noktamız şu ki, özetleme dediğimiz taktiği kullanmak, bahsi geçen beni dinlemiyorlar sıkıntısını otomatikman çözer. Hem de çok çaba harcamadan. Çocuk hiçbir zaman hayır cevabını duymazsa düzen kurabilmeyi öğrenemez. Daha önceden gördüğümüz gibi normalde Özlem kendi düşüncelerinin üzerinde dururdu. Fakat kendi konuşma sırasına geçmeden önce özetleyeceğini biliyor ve bu yüzden Cem'in söylediklerini saymaya çalışıyor bu sefer. Demek istediğim bu. Başka bir şey de var. Çocuk kendi ihtiyaçlarının hepsinden farkında değil. Mesela sebze yemeyi ya da ödevini yapmayı ihtiyaç olarak görmez. Çünkü sevmediği şeyler bunlar. Fakat bunları yapması gerekiyor. Biz de kural koyarak sağlıklı şeylerin de yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Heyecanlandım. Sınavdan geçer mi acaba? Yani özetle çocuk kendi isteklerine karşı gelmeyi öğrenmek zorunda. Biz de yani onun istemediği şeyleri de yapmak zorundayız. Yani onun kendi Gibi. gelişimi için. Evet, gibi. Gibi mi? Bu yeterli değil miydi? Aslında Cem'in tepkisi çok ideal bir tepkidir. Sebebini de söyleyeyim. Özetleme yapıldığında diğer kişilerin düşüncelerine karşı saygı duyuyorsun ve bunu gösteriyorsun. Bu da onları rahatlatır ve daha çok anlatmak isteyebilirler. Anlatsınlar. Bu iyi bir işaret olduğunu unutma ve tekrardan odaklan söylediklerine. Bitirsinler, bir kere daha denersin. Benim düşüncem daha çok şöyle gibi bir şey. Sevmediği şeyler kendisi için sağlıklı olduğunu öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kendisi için sağlıklı olan şeylerin o istemese de gerekli olduğunu söylüyorsun. Evet. Şimdi oldu. Aferin Özlem ama bu ilgiye karşı Cem'in gaza gelmesine şaşırmamalıyız, öyle değil mi? Ve şöyle bir şey de var. Bunları öğrenmezse sanırım şöyle bir korkum var. Gelecekte belki akıllı seçimler yapmayı öğrenmez diye düşünüyorum. Anladım. Anladığım kadar kısa saygı gösterme yöntemler de çok etkilidir. Şimdi bu oyunun bazı kuralları vardır. İlk kuralımız bir kişi konuşmacı öbür kişi dinleyici rolünde olması gerekiyor gördüğümüz gibi. Şimdi şöyle bir gerçek de var. Bir tek konuşmacı ne söylemeye çalıştığını biliyor. Doğal olarak doğru özetleyip özetlemediğini bir tek o biliyor. Dolayısıyla topun doğru yakalanıp yakalanmadığından emin olmalıyız. Aile iletişiminde bu rollerin sırayla değiş tokuş edilmesi lazım. O zaman bir bakıma aslında özetlemiş gibi bir şey oldu. Yani Evet. onun istemediği şeyleri o istemese de yapmamız gerekiyor. Çünkü bu onun iyiyi, doğruyu, kötüyü ya da sağlıklıyı, sağlıksızı Evet. büyüyünce ayırt edebilmesi için. Evet. Kahramanımız ne kadar çok onay aldı. Şimdi 3. kurala geçmek üzereyiz. Tamam, o zaman benim konuşma sıram şimdi gelsin. Olur. Şimdi bu taktik bazı ailelere çok doğal gelip bazı ailelere inanılmaz yabancı ve zor geliyor. Umarım gelecekte bu konu üzerine daha çok fazla video yapabilirim. Fakat şimdiden son bir uyarı ve kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazır olmadığın bir iletişime başvurmak mantıksız. Özetleme taktiği yapmak bazen çok güç ister ve diğer kişiye derinden dinlemek bazen fazla ağır gelir. Özellikle sizi çok incittiyse ya da tam bir anlaşmazlığın ortasındayken. O anlarda frene basıp sohbeti erteleyin. Örneğin, Özlem, sanırım birbirimizi dinlemiyoruz aslında şu anda. Özetlemeyi deneyelim mi? Şu an kafam çok karışık. Daha Tamam. sonra konuşsak olur mu? Tabii. Olur. Dinlemek için hazırım. Hadi konuşalım. Tamam. şimdi bunlar zor ve çok dikkat isterler bütün sağlıklı alışkanlıkların olduğu gibi. Fakat en büyük adım kavramlara alışmaktır. Bu sebepten dolayı her videoyu en az 5-6 kere izlemenizi ısrarla tavsiye ediyoruz ve alıştıktan sonra uygulamak sadece yavaş adımlar ister. Bunu yapmak hayatının geri kalanını daha rahat, verimli, mutlu ve huzurlu bir deneyimine dönüştürür. Da ondan bence bunları yapmak iyi bir yatırımdır. Her şeye gerçekten değer. İyi seyirler ve bir sonraki videoda görüşürüz.